Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerde toprak kullanmadan ya da kil bilyesi ve diğer materyalleri kullanmadan sadece su ile orkideler nasıl yetiştirilir? Sizlere su kültüründen bahsetmek istiyorum. Su kültürüne uygulayacağınız orkidenizin kökleri sağlıklı olabilir. Hiçbir kök çürümesi problemi olmayabilir. Bu tarz orkidelere su kültürü uygulayabilirsiniz. Ya da orkidenizin köklerinin büyük bir kısmı çürümüştür ve yeteri kökü kalmamıştır. Bu tarz orkidelerde yeniden orkidenin hızlı bir şekilde yeni kökler çıkarabilmesi için su kültürü uygulayabilirsiniz. Ya da orkidelerinizde yaprakları çok azdır. Yine gelişimi iyidir fakat yeteri yaprak ve yeteri köke sahip değildir. Bu tarz orkidelerinize de su kültürü uygulayabilirsiniz. Şu anda görmüş olduğunuz orkidem su kültürüyle yetiştirdiğim bir orkidem. Su kültüründe yetiştirilen bir orkide ile orkide toprağında yetiştirilen bir orkide arasında çok fazla fark yoktur. Her iki yöntemde de orkide mutlaka gelişim gösterir. Hem yeni kökler, hem yeni yapraklar, hem de yeni çiçek dalları çıkarır. Bu gördüğünüz orkidem su kültüründe olan bir orkidem ve gördüğünüz üzere bol bol hem hava kökleri, hem yaprak, hem de çiçek açıyor. Sizlere özellikle su kültürü uygularken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalardan bahsedeceğim. Çünkü su kültürünü eğer bazı püf noktalara dikkat etmezsek istediğimiz sonucu almayabiliriz. Hemen size su kültüründe gelişim gösteren orkidelerimi göstermek istiyorum. Su kültüründe yetiştirdiğim 2 tane orkidemi göstermek istiyorum. Bu sağda gördüğünüz orkidem yeteri kökü olmayan ve kökleri çürüyen ve yaprakları da çürüyen bir orkidemdi. Bakın görüyorsunuz su kültüründeki orkidede kesinlikle birinci püf noktamız kökleri tamamen suya koymuyoruz. Sadece kök uçları suya değmesi gerekiyor. Bakın hemen orkidemi çıkardığım zaman eski köklerinin ne kadar sağlıksız olduğunu ve artık çürümeye başladığını görebilirsiniz. Fakat su kültürü uyguladıktan sonra bu gördüğünüz 3 kökte yeni çıkan kökler. Bakın bu kök, yeşil olan kök, yeni çıkan kök ve aynı zamanda şu yukarıda gördüğünüz bakın yeşil kök de su kültürüyle çıkan bir kök. Ve orkidemde bakın bu görmüş olduğunuz ortadaki yaprak da yeni su kültüründe büyüyen bir yaprak. Eski 2 yaprağında görüyorsunuz hastalıklı ve su kültürüyle hem sağlıklı kök hem de sağlıklı yaprak çıkarabiliyor. Sizler de hiç kökü kalmayan orkidenize de bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken su kültüründe orkidenin sadece kök uçları suya değmesi gerekiyor. Yine bakın diğer orkidem bu görmüş olduğunuz 3 yaprakta su kültüründe çıkan yapraklar. Bakın eski yaprağı görüyorsunuz, cansız ve renginden de anlayabilirsiniz. Bunlar yine cansız ve hastalıklı bir orkideydi. Su kültürü uyguladıktan sonra bakın gayet sağlıklı yapraklar çıkarmaya başladı. Hemen köklerini de gösteriyorum. Bakın bu görmüş olduğunuz aktif uçlu yeşil kökler su kültüründe çıkan kökler. Su kültürü eğer doğru uygulanırsa %100 sonuç muhakkak veriyor. Bakın bunlar da yine su kültüründe çıkan köklerdi. Fakat çok fazla suyun içerisinde kaldığı için etrafında yosunlaşma oluyor. Bu gayet normal. Hemen size bakın nasıl koyduğumu da göstermek istiyorum. Sadece kök uçları suyun içerisine değecek şekilde olmalı. Bakın bu şekilde sadece kök uçları suyun içerisine değiyor. Ve diğer önemli püf nokta ise bu su değişim noktası. Su kültürü uyguladığınız orkidelerin suyunu kesinlikle sık sık değiştirmeyin. Bu çok sık yapılan bir hata. Çünkü orkide alışmış olduğu su sıcaklığı ve su ortam nemi çok önemli. Sürekli değiştiği takdirde istenilen sonucu vermeyebilir. O yüzden muhakkak orkidelerinizin suyu kirleninceye kadar bekleyin. Ben yaklaşık olarak 3 haftada bir bu orkidelerimin suyunu değiştiriyorum. Bakın görüyorsunuz hem böylelikle bol bol yeni çiçekler de açıyor. Bu sağlıklı bir orkidemdi su kültüründeki. Kesinlikle suyunu sık sık değiştirmiyorum. Sadece suyu kirleninceye kadar bekliyorum. Suyu kirlenince ya da azalınca suyunu değiştiriyorum ve sadece kök uçları içinde kalacak şekilde su kültürünü uyguluyorum. Eğer gövdeye kadar suyun içerisine koyarsanız
orkidenizin kökleri çürüyebilir. Çünkü gövde su alacağı için orkidede hem mantara sebep olur hem de yaprakların sararmasına ve köklerin hızlı bir şekilde maalesef çürümesine sebep olur. Bakın bunlar su kültüründe yine yeni çıkan kökler. Görüyorsunuz yeşil uçlu olan kökler su kültüründe çıkan kökler. Üçüncü önemli püf nokta ise su kültürü uyguladığınız orkidenin konumu. Su kültüründeki orkideyi yine normal toprakta olan orkide gibi mutlaka pencereye yakın, bol ışık alan bir pencere kenarına koymanız gerekiyor. Eğer karanlık bir yere koyarsanız ya da ışık almayan bir yere koyarsanız istenilen sonucu elde edemezsiniz. Mutlaka su kültüründeki orkidenin bol bol ışık alması gerekiyor. Bildiğiniz üzere orkidelerde özellikle gelişim için yapraktan ışık alması çok önemli. Sabah güneşini kısa süreliğine olabilir ya da ikindi güneşini kısa süreliğine alan bir pencere kenarına yakın bir yere koyabilirsiniz. Fakat yaz ayında olduğumuz için kesinlikle orkidelerinizi direkt güneş alan, özellikle öğle saatlerindeki yakıcı sıcaklığa koymayın. Orkidelerinizin yapraklarının yanmasına sebep olabilir. Dördüncü ve son önemli püf nokta ise orkidenizin su kültürüne alışıp alışmadığını mutlaka 2 hafta içerisinde gözlemleyin. Eğer orkidenizi su kültürüne koyduktan sonra kök çürümesi devam ediyor ve hiçbir gelişim göstermiyorsa demek ki orkideniz su kültürünü sevmemiş demektir. Fakat eğer orkideniz gelişim gösteriyor, yeni kökler ve yeni yapraklar çıkarmaya başlıyorsa bunu su kültürü uygulamaya devam edebilirsiniz. Bakın bazen içerisinde böyle bir iki çürüyen kökler de olabiliyor. Bu gayet normal çünkü bunlar eski kökler ve sadece üzerindeki kabuğu aldığınız zaman bu şekilde yine su kültürüne devam edebilir. Peki su kültüründeki orkideyi ne zaman normal saksıya almak gerekiyor? Eğer orkideniz sağlıklı ise isterseniz su kültüründeki orkideyi sürekli suda tutabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yoktur. Sadece suyun içerisinde yaşayabilir. Ya da orkidenizin yeterli kökü yoksa ve su kültüründe 4 ya da 5 kök çıkardıysa bu orkidenizi istiyorsanız normal orkide toprağına yeni bir saksıya ekebilirsiniz. Tamamıyla sizlerin orkidelerinizin durumuna ve gelişimine bağlı. Umarım bu anlatmış olduğum püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmını da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.